öncelikle kuru malzemelerimizi karıştıralım ki topaklanma olmasın. 1 çay bardağı şeker ekliyoruz. 1 çay bardağı yumurta. Hayır, yumurtayı sonra. Şimdi değil, bekle. Şimdi 2 yemek kaşığı nişasta ekliyoruz. Tanesi. Bir dakika anne. 3 yemek kaşığı da un ekliyoruz. Bekle, bir tane bekle anne. Bunu bir karıştıralım şöyle. 4 su bardağı süt ekledik. 1 adet yumurtanın sarısını ekliyoruz. Beyazını da keki için ayırdık. Hayır, bunu eklemiyoruz anneciğim. Bunu kaldıralım. Şimdi bunları bir güzel çırpalım. Sonra orta ateşte kaynayana kadar karıştıralım devamlı. Evet, şimdi bunu alalım. Ocağa koyalım. Ocakta 2 dakika kaynattıktan sonra Çok güzel oldu. evet, üzerine 1 yemek kaşığı tereyağı veya margarin. Margaret. Evet, 1 pakette vanilya ekliyoruz. Vanilya. Hem de mor. İçerisinde yağ eriyene kadar karıştıralım. İçerisine streç filmi kapatarak iyice soğumasını bekleyelim. Eğer soğumazsa kremamız güzel olmaz. İyice soğuması gerekiyor. Biz de kekimizi hazırlayalım. Şimdi 4 adet yumurtayı kabımıza alalım. Dök. Kekimiz için. Bekle anneciğim, bekle bir tane. Hadi. Sonra içerisine ayırdığımız 1 adet yumurta akını da ekliyorum. 1 çay bardağı da şeker ekliyoruz. Sen eklemek ister misin? Evet. Dur, önce şöyle karıştıralım ilk önce. Evet, krema haline geldikten sonra içerisine... Bir tane elleyebilir miyim? Öyle mi anneciğim? 1 su bardağı süt ekliyorum. 1 su bardağı da sıvı yağ ekliyorum. Bunu da çok az şu şekilde karıştırdıktan sonra kuru malzemelerimizi ekleyebiliriz. Çabuk. Ben de. Dur anneciğim, bir dakika dur. 1 su bardağı unumuzu ekliyorum. 1 pakette kabartma tozu kullanacağım. Tamam, dur bakalım. Hadi. Onlar koyacağım. Anne ocağın yukarı ben koyabilir miyim? Onu ben doyayım. Gel beraber koyalım. Evet. Beraber. Gel. Wow. Sıcak. 3 yemek kaşığı doluca kakao ekledim. Ekle. Hadi dayadım. Önce öyle değil. Önce öyle değil. Dur. Öyle yaparsan etrafa her yere dağılır. İlk önce böyle karıştıralım. Önce bir tane elleyeyim. Anne bir tane bakayım tadına. En son bakarsın. Anne bakacağım. Sadece tadına bakacağım. Wow. Wow. Süper oldu değil mi? Evet. Çok Çok güzel güzel. oldu. Kabarcıkları da söndürmeden kek harcımızı karıştıralım. Ben elleyeyim mi? Ama çok güzel. Çok sıcak. Hem de çok güzel. Unun hepsini bir anda eklemiyorum. Çünkü yumurtanın kabarma şekline göre un alma miktarı değişebilir. Bir tane şeyim var mı? Çok koklamayayım. Dur, bir tane un ekleyeceğim. Elleme. Hadi bak. Yok. Ondan yaptım, olur mu? Güzel oldu. Çok güzel. Yarım su bardağı daha un ekliyorum. Wow. Açmayacak, tamam mı? Orada karıştıracağım. Evet, açarsam çok hızlı karıştırdığı için bütün Dağılır. köpükleri söner. Kekimiz güzel kabarmaz. Sıvı yağ ile yağladığımız borcamımıza Borcuk. hazırladığımız kek harcımızı döküyoruz. Wow. Kekimizin eğer düzgün pişmesini istiyorsak, yani ortası kabarıp kenarlarının aşağıda kalmasını istemiyorsak, bir dakika hayatım. Şu şekilde hareketler yapıyoruz.
180 derece önceden ısıttığımız fırında güzelce kabarana kadar pişiriyoruz. Kekimiz hazır. Sıcakken üzerine ıslatalım. İnce bir bıçak yardımıyla delikler açıyorum. Hazırladığımız kremanın da soğuduğundan emin olduktan sonra bakın katı halde gördüğünüz gibi krem şanti veya hazır pasta kreması ekliyorum toz halde. Kremayı ne kadar çok çırparsak o kadar güzel olacaktır. Krem şantinin daha iyice kabarması için. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Diğer videolarımı da izlemelisiniz kesinlikle. Çok güzel tarifler paylaşıyorum. Özellikle poğaça, trileçe tariflerimi deneyenler aşırı memnun kalıyor. Eşit bir şekilde kremayı yayalım. ...60 gram benmer usulü erittiğim çikolatanın içerisine 3 yemek kaşığı süt ekledim. 3 yemek kaşığı doluca süt ekledim. Bu şekilde bir ganaj elde ediyorum. Sütün çok soğuk olmamasına dikkat edin. Kullandığım çikolatayı da bitter kullandım. Birazcık fındık ile kenarlarına süsleme yapacağım. Evet, tatlımız hazır. Bu şekilde dilerseniz bir gün bekletebilirsiniz ama en az 2 saat buzdolabında dinlenmesi gerekiyor. Bir gün 2 gün bekletilirse daha güzel olacaktır. Daha lezzetli olacaktır. Pastaneden aldığınız tatlılar gibi olacaktır. Şöyle yakından da göstereyim. Tatlımız hazır. Fındık gerçekten çok yakışıyor. Şöyle yakından göstereyim. Alttaki keki brownie kıvamında, çok güzel. Daha sulu severseniz, yani daha yumuşak ıslanmış severseniz bir su bardağı daha ıslatabilirsiniz. Ama bu şekilde de şöyle yakından göstermek istiyorum. Böyle bu şekilde de brownie kıvamında. Deneyecek olanlara afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın.
Yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.